Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay tığ işi geometrik desenli kare yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kare motif desenlerini tığ işi, hırka, kazak, yazlık, crop, masa örtüsü, runner, çanta, bebek battaniyesi ya da yatak örtüsü gibi farklı projelerinizde değerlendirebilirsiniz. Ve motifin anlatımını yaparken Himalaya amigurumi'nin koton ipliklerini kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile motifleri öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, başlangıç zinciri ile birlikte 3 olmuş olacak arkadaşlar. 3 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, üç zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 3 zincir, halkanın içerisine son kez 3 trabzan yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. 3 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak birinci sırayı tamamlayalım. Orta boşluğa gelene kadar alttaki trabzanların tepesine kaydırma yapmaya devam edeceğiz. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan yapalım. Ve diğer 3 zincir boşluklarına da sıra sonuna gelene kadar 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yaparak devam edeceğiz. Köşeler arası geçişte zincir yapmayacağız. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesinden başlayarak köşe zincir boşluğuna kadar kaydırma yapacağız. Ve zincir boşluğuna kaydırmayı yaparken beyaz renk ile devam edeceğiz arkadaşlar. Üçüncü sırada iki rengi birlikte yürüterek devam edeceğiz. Bu şekilde aldım. 3 zincir, pembe ipi de alttan yürütmeye devam ederek aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapalım.
Ve köşedeki üçüncü trabzanı yaparken renk değişikliği yapıyorum. Beyaz ipi ön tarafa alarak pembe ipi de arkadan bu iki ilmeğin içerisinden geçirdim. Şimdi pembe ipi alttan yürütmeye devam edeceğiz. Ve sonraki boşluğun içerisine 3 trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken bu kez pembe ipi ön tarafa alıyorum. Beyaz ipi arkadan alarak iki ilmeği birlikte kapattım. Şimdi pembe ipi alttan yürüterek köşeye 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapacağız. Köşedeki üçüncü beyaz ikili trabzanı yaparken tekrar renk değişikliği yapacağız. Beyazı ön tarafa alarak pembeyi arkadan geçirdik ve beyazı alttan yürütmeye devam ederek orta boşluğa 3 trabzan yapalım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sadece kenarlarda pembe renk, köşelerde ise beyaz renk kullanacağız. İki ipi de aynı anda yürütmeye devam edeceğiz. Burada ipleri çok fazla sıkmayalım. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman kenardaki boşluğun içerisine üçüncü pembe ikili trabzanı yaparken tekrar renk değişikliği yapalım. Ve ilk zincirin tepesinden başlayarak köşe zincir boşluğuna kadar kaydırma yapacağız. Ve şu anda pembe renkli işimiz kalmadığı için burada ipi kesebiliriz. Üç zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapalım. Ve şimdi köşeye gelene kadar grup ortalarına 3 trabzan yapacağız. Fakat burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta, bakın alt tarafta ip geçişlerini yapmış olduğumuz nokta var. Bunu yukarıya doğru almamız gerekiyor. Bu boşluktan alacak olursak buradaki ip görünecektir. O yüzden altta yürüttüğümüz ipi mutlaka yukarıya doğru alalım ve 3 trabzan yapalım. Sonraki boşluğa geçiş yapıyorum. Bakın burada ipi yürüttüğümüz yer arka tarafta görünüyor. Bu ipi yukarıya doğru taşıyarak tekrar 3 trabzan yapalım. Ve alt sıradaki
Tüm köşelere 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, kenarlara ise boşluklara 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar sadece beyaz renk ile devam edeceğiz. Ve bu şekilde elimizle düzelttiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi renk geçişleri alt sırada belli olmamış oldu. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son boşluğun içerisine de 3 trabzan yapalım. Ve ilk zincirden başlayarak zincir boşluğuna kadar kaydırma yaparak devam edelim. Son sırada alt sırada yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz. Tüm köşelere 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, grup ortalarına 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaparak ipi burada keselim ve arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyerek motifimizi tamamlayalım. Evet, böylelikle motifimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki eğitim videosunda yapmış olduğumuz bu kare motiflerin birleştirmesini göstereceğim. O zamana kadar lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.